Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Bugün Kingshot'ta şef donanımı ve şef tılsımlarıyla alakalı detaylı bilgiler vereceğim. Bu konuda bazı oyuncular çok fazla gereksiz bence hırs yapıyor ve yanlış paralar harcıyor ve yanlış yükseltmeler yapıyor. En iyi şekilde şef donanımı nasıl yükseltilir? Şef donanımı ve tılsımlar ne işe yarar? Asıl amacı nedir? Detaylı bir şekilde onu anlatacağım. Oyun bizi bir noktada bazı şeylerde kandırmaya çalışıyor. En azından ben uzun süredir oynadığım oyunlarda bunu fark ettim. Yani geçirdiğim zamanda. Size detaylı bir şekilde bunun mantığını anlatmaya çalışacağım. Şimdi oyuna başladığımız zaman arkadaşlar yanılmıyorsam eğer şef donanımları 22 kasaba seviyesinde, şehir merkezi seviyesinde, tılsımlar ise 25 kasaba seviyesinde açılıyordu diye biliyorum. Ama yanlışsa lütfen yorumlarda düzeltin. Yorumunuzu sabitleyeyim. Doğru bilgiyi arkadaşlarımıza verelim. İlk başta şef donanımlarımızı yükseltirken bizden sadece iki tane malzeme, saten ve yaldızlı iplikler ister. Sonrasında mavi bir yıldızdan sonra yanılmıyorsam bizden artık zanaatkar vizyonu istemeye başlıyor. E, Oyuncular genelde zanaatkar vizyonu istemeye başladıktan sonra şöyle göstereyim. Sadece zanaatkar vizyonu satın alıyorlar ya da gidiyorlar buradaki bu malzemelerden satın alıyorlar. Sürekli bir eksiklik çıkıyor. Şimdi bizim şef donanımlarımız arkadaşlar bize saldırı ve savunma verir. Piyadeleri yükseltirseniz piyade saldırısı ve savunması alırsınız. İşte okçu yükseltirseniz okçu saldırı savunması. Sonrasında da süvari saldırısı ve savunması elde edersiniz bunları yükselttiğinizde. Şimdi her zaman bizim oyun tarzımıza göre piyadeler önde savunma yapıyor. Arkasında süvariler diziliyor, hasar vuruyor. En arkada ise okçu birliklerimiz diziliyor, hasar vuruyor. Bu senaryoya göre bizim oyundaki tılsımlar, şef dronları ya da kahraman dronlarımızda en yüksek seviyede olması gereken piyadelerdir. Sonrasında okçulardır. En son süvarilerdir arkadaşlar. Buna göre şu şekilde yapacağız. Her zaman piyademiz tılsımda da, şef dronunda da, kahraman dronunda da yüksek seviyelerde olmak zorunda. Ondan sonra hemen arkasından okçular gelecek. Onun arkasından ise süvariler gelecek. Bunu ben yükseltmedim bu arada benim hesabım değil. Sadece video çekmek için kullandığım bir hesap. Bu hesabın üstünden size detaylı bir şekilde anlatacağım hangi seviyede yüksek olması gerektiğini. Şimdi ilk başta şu yanılgıyı size bir anlatayım. Arkadaşlar oyuna başladığınızda işte bunlar ilk başta yeşil seviyede başlıyor. Hızlı bir şekilde işte mavi oluyor. Sonrasında mor, sonrasında sarı donanım ve bunun ötesi kırmızı donanım diye gidiyor. Şimdi düşük yatırımlı ya da para yatırmayan arkadaşlar için şunu söyleyeyim. Daha doğrusu düşük yatırımlı arkadaşlar için. Mor olduktan sonra mora hızlı bir şekilde geliyorsunuz zaten. Arkadaşlar buna geldiğinizde diyorsun ki ya ben hızlıca gideyim şunu bir sarı yapayım para yatırayım falan diyorsun. Ya çünkü oyun öyle bir tasarlamış ki bunu renklerine kadar. Birinin raporunda şeftonlarını sarı gördüğün zaman kendimden biliyorum. Direkt şey diyorsun. Bunu sarı yapsam şeftonlarını ben de artık güçlü bir oyuncu olacağım. Artık ben de ittifakta söz sahibi olacağım, yenilmez olacağım falan filan diye düşünüyorsunuz. Aslında farka baktığınızda sadece şöyle var. Diyelim ki sizin donanımlarınız böyle mor olsun. %34 istatistik veriyor arkadaşlar. Sarı yaptığınızda ise %56 istatistik veriyor. Yani 22 istatistik fark ediyor sadece ama mordan bu seviyeye getirmek için inanılmaz bir şekilde para yatırmanız gerekiyor. Hani hesap yapmadım ama bayağı birkaç bin liradan fazla para gidiyor. Yani hesabını yapan arkadaşlar varsa söylesin. Ya şu şekilde düşünün. Oyunun belli bir aşamasına geldiğinizde istatistikleriniz diyelim ki %300, 400, 500. Yani 300 istatistiğiniz 330 artacak sadece. Zaten mordan buraya getirirken 30-35 istatistik artacak. Diyelim ki 40 artsın. 300'den 340 olacak. Yarın öbür gün oyunun ilerleyen zamanlarında istatistikleriniz 1000'e ulaşacak. Yani uzun bir süreli oynadığınızda diyelim bu oyunu. 1000 istatistikten 1030 istatistik fark edecek. Hani gerçekten bizim yatırdığımız paraya karşı bize güzel bir şey vermiyor, istatistik vermiyor. O yüzden ben size kesinlikle şef donanımına ağırlık vermenizi tavsiye etmem. Hani bizim için o kadar da değerli değil şef donanımları. Buradaki aradaki farkı yatırdığınız paraya kıyasla kendiniz çok rahat bir şekilde görebilirsiniz zaten. Ben oyun başına itibaren şef donanımları için şunu yapıyorum. Hani para yatırmak isteyen arkadaşlar için şunu tavsiye edebilirim. Burada haftalık avantaj kartı var. Tekliflere tıkladım. Haftalık avantaj kartına tıkladığınızda eee, şu zanaatkar vizyonu istediği bir paket var. Şef donanımı avantaj kartı. Şimdi oyunun başına zanaatkar vizyonu vermez. Neden vermiyor? Buna ihtiyacınız olduğu andan itibaren vermeye başlıyor. Yani şef donanımlarınızı mavi 2 yıldız seviyesine getirdikten sonra ya da bir yıldız seviyesine getirdikten sonra artık burası değişir. Yani buraya artık zanaatkar vizyonu eklenmeye başlar. Burada alıp alabileceğiniz oyundaki en mantıklı paket kesinlikle bu pakettir. Şef donanımı ile alakalı.
Ya biz düşük yatırımlı hesaplarda, düşük yatırımlı hesaplardan kastım şu arkadaşlar, ayda 3-4 bin 5 bin lira yatırına bile biz düşük yatırım hesap diyoruz. Çünkü bu tarz mobil oyunlarda haddi hesabı yok. Yani milyonlar atan hesaplar var. Onlara göre kıyasladığımızda düşük yatırım oluyoruz maalesef. Şimdi bu senaryoda biz gidiyoruz, sadece bir yıl boyunca neredeyse sadece Şefton'un avantaj kartını alıyoruz. 200 liralık haftalık, aylık 1000 liralık oyun bütçemizi, para bütçemizi, bakiyemizi buraya yatırıyoruz. Ta ki ne zamana kadar? Buradaki şef donanımlarımız arkadaşlar sarıya geçtikten sonra artık yatırmayı bırakıyoruz. Artık o paketi de almıyoruz. O paketin yerine buradaki sağ üstteki haftalık aylık kartlardaki haftalık donanım kartı yerini alıyor. Onu almak yerine bunu almaya geçiyoruz. Ya çünkü bir yerden sonra artık şöyle düşünün. Oyunun sistemi şu şekilde işliyor. Aylık diyelim ki 4.000 lira ya da 5.000 lira üstünden konuşalım. 5.000 lira para yatırıyorsunuz, tamam mı siz? Abi yatırdığınız zaman şöyle bir senaryo oluyor. Hızlı bir şekilde oyun sizi geliştiriyor. Mesela bunlar şef donanımını istediği malzemeler. Yeşil 0, 1, mavi, işte mor 0, 1, 2, 3 diye gidiyor. Burada fark ettiğiniz zaman şu olacak. Siz 5.000 lira yatırdığınızda hızlı bir şekilde diyelim ki mora geldiniz. İlk mordan sıfırdan bire 60 istiyor. Sonra 70 istiyor. Sonra tekrardan mor 2 yıldız olduktan sonra 6500 bundan istiyor. 65 tane bundan istiyor. Siz 5000 lira yatırıp şu malzemeleri almaya devam ediyorsunuz ama her seviyesinde sizden istediği malzeme sayısı katlanarak artarak gidiyor arkadaşlar. Yani sizden oyun diyor ki kardeşim sen 5000 lira atma, 6-7 bin lira at ki diyor, gelişme oranın aynı şekilde devam etsin. Ki ikiye katlamak istiyorsan çok daha fazla para atacaksın. Oyun sana tamamen bunu sunuyor aslında. Hani ben aylık 2000 lira atarak düzgün bir hesap yapayım, tamam yaparsın ama gelişimin bir yerden sonra duraksamaya ya da azalmaya başlayacak. Çünkü oyunun senden bir şeyleri yükseltirken istediğin malzeme sayısı artacak. O yüzden bence kesinlikle oyuna işte para yatırayım, en güçlü ben olayım ya da şey yapayım tarzı yaklaşmayın. Hani bu şekilde oynarsanız inanın bir gün banka hesabınıza girdiğinizde kredi kartınız ya da banka kartınızın patladığını fark edeceksiniz. Çok fazla pişman olan oyuncu gördüm. Sonrasında hesabını satmaya çalışan ama 100 bin lira yatıran hesabı 10 bin liraya satamayan çok kişi de gördüm. 1 milyon yatırıp 100 bine satamayanı da gördüm. Ya tamamen size yaşadıklarımı anlatıyorum. Aynı hataları, bizim yaptığımız hataları siz yapmayın diye. Buranın dışında Şefton'un paketlerine biz kesinlikle tıklamıyoruz. Yani bilginiz olsun. Şef donanım için en önemli kısımlardan bir tanesi kesinlikle oyuna gelen Viking intikamı etkinliğidir. Çünkü Viking intikamı etkinliğinde bize buradaki sol taraftaki saten ve yaldızlı ipliklerden veriyor. Oyunun ilerleyen zamanlarında Gen 4 Gen 5'e geldiğinizde yanılmıyorsam zanaatkar vizyonu da vermeye başlayacak ama oyundan öyle çok yüksek ödüller talep etmeyin ya da beklemeyin çünkü 5 tane 10 tane falan verecek. Ama yine düşük yatırımlı bir oyuncu olarak Viking intikamını düzenli olarak oynayıp sıralamaya girmeye çalışın. Sıralamaya girmek için de kanalımızda Viking intikamının detaylı taktik videoları var. Onu da izleyebilirsiniz. İkinci olarak şef donanımı ile alakalı şurada bir ittifak şampiyonası mağazası var. Şimdi malzemeleri basacağınız zaman arkadaşlar belli bir oran orantı vardır yine. Onu da şöyle göstereyim. Mesela 6500 tane soldakinden istiyor, sağdakinden 65 istiyor. 8000 tane soldakinden istiyorsa 80 tane. Fark ettiyseniz her zaman yanına 2 tane sıfır atarak ilerleyebilirsiniz. Yani burada da mağazadan alırken şöyle yapacaksınız. İşte 100 tane bundan alıyorsunuz. Bakın 2 tane zaten sıfır atılmış şekli sağ tarafta. Benim 44.000 param var. Hesaba girilmediği için harcamamış. Her zaman şöyle giriyorsunuz, tamamını çekip alıyorsunuz. Ama diyelim ki benim 20 bin harcayacak param yok. O zaman ne yapıyorsunuz? Giriyorsunuz. Yarısına, paranızın yarısına bundan alıyorsunuz. Diğer yarısına ise bundan alıyorsunuz. Bu mağazada başka hiçbir şeye tıklamayın. Tamamen zarar arkadaşlar. Bu mağazanın almanız gereken tek şey buradaki yaldız iplikler ve saten. İleride buraya da şey eklenecek. Zanaatkar vizyonu eklenecek. Ama çok az eklenecek. O geldikten sonra onu da alırsınız. Yanılmıyorsam oyunun 200-250. günü arasında bu da oraya mağazaya eklenecektir. Dediğim gibi ben yüksek yatırımlı oyunculara da kesinlikle şunu tavsiye ediyorum. Diyelim ki ayda 30-40-50 bin lira para atıyorsunuz. Biraz da onlardan bahsedelim. Onlara da kahraman donanımlarını kırmızı yapıp bırakmasını tavsiye ediyoruz. Yani şunu da yaptınız, geçtiniz, bir alt kısma geçtiniz. Kırmızı oldu. Abi bırak. Hiçbir şekilde bir tane bile yükseltme. Çünkü kırmızıdan sonra yükseltmek inanılmaz maliyetli. Amber istiyor. Tabii Whiteout Survival'daki ismi Amber. Buradaki ismini bilmiyorum ama bir de özellikle Whiteout Survival'da K3'e kadar var. K4 yeni güncellemede bir ay sonra gelecek. Burada K5'e kadar gelmiş. K5'e kadar gelmiş dedim. Hemen şurada bir tane raporumuz var. Bir arkadaşımız sağ olsun atmıştı. Buradan bakacak olursak bizde Whiteout Survival'da K3 3 yıldız son. Burada K5 var.
Piyade saldırısı ve savunması sadece %150 veriyor arkadaşlar. Yani dünyanın parasını atıyorsun. Şunu son seviyeye kadar getiriyorsun, %150. Bak ama şurada kahraman donanımlarına geliyorsun. Adam buradan %280 istatistik almış. Fullediği yerden %300 almış. Kahraman donanımı oyundaki her şeyden büyüktür. Kahraman donanımlarınız iyiyse, şef donanımlarınız çöp olsa dahi kesinlikle kahraman donanımı farkıyla savaşları kazanacaksınız. O yüzden şef donanımlarına o kadar fazla paralar atmayın. Şunların rengine kanmayın arkadaşlar. Oyun tamamen yanıltıcı bir şekilde afil afil renkler, ışıltılı bir şeyler getirip gözümüzü boyamaya çalışıyor. Aynı hatayı oyun başında ben de yaptım. İşte mor olsun, sarı olsun. Sarı olduktan sonra bakıyorsun morla sarı arasında, morun son yıldızıyla bunun arasında %3-4 istatistik var. Bir şey fark etmiyor ki. Yani şurada K3 3 yıldızla %92-48, şurada %95. Yani şundan şuna geçirene kadar bir yıldız için dünyanın malzemesini istiyor. Ama verdiği istatistik %3, hatta 3 bile değil neredeyse. Yani rezalet kötü. Aradaki farkı elinizdeki balinaların raporlarından ya da şu raporu inceleyerek siz de görebilirsiniz arkadaşlar. Yani dediğim o, kesinlikle şef donanımlarına fazla yatırım yapmayın. Benim dediğim gibi yapabilirsiniz. Şuradaki haftalık paketleri alarak sarı seviyeye oyun ilerleyen zamanda rahat bir şekilde zaten ulaştıracaksınız. Ha illa şef donanımı paketi alacağım diyorsanız da oyuna 2-3 ayda bir gelen özel mağazalar var. Kabuk mağazası dediğimiz. O mağazalarda buradaki işte alacağınız şeyler, yani şu zanaatkar vizyonları neredeyse %30, %40 daha indirimli fiyatına geliyor. Eğer ben aylık 10 bin lira kadar bir para atıyor olsaydım paramı yine atmazdım. O tarz özel etkinliklerin gelmesini beklerdim. Balin oyuncular çünkü şurada buraya gelen paketlerin hepsini çekiyorlar ve çekmek zorundalar. Ama sizin öyle bir zorunluluğunuz yok. Bence acele etmeyin. Oyuna illa para yatıracaksanız kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ama yatıracaksanız önceliğiniz kesinlikle kahraman donanımlarınız olsun. Her neyse konumuzdan çok fazla sapmadan şef donanımlarını bitirdiysek şimdi tılsımlara geçebiliriz. Geçmeden önce aklıma son bir şey geldi. Şef donanımlarını da paketleri aldınız. İşte Viking intikamından geldi. Sağdan soldan ödüllerden geldi diyelim. Abi direkt basmayın. Oyunculara ben şunu anlatamıyorum. Mesela ben şu anda White House Survivor'da sıfırdan yeni bir yerde başladım. İleride muhtemelen bir ay sonra falan kendi ekibimi kurduğum zaman 100 kişilik bir ekiple King Shot'ta da sıfırdan yeni bir yerde başlayacağız. Sadece oyuna labirentin gelmesini bekliyoruz. Labirent geldikten sonra buraya da başlayacağız. Telegram, Discord, Instagram ve WhatsApp gruplarımıza katılabilirsiniz. Hepsi videonun açıklamalarında mevcut. Şunu söyleyeceğim. Burada hemen hızlı bir şekilde bunu yükseltip %3, %4 istatistik almanız sizi oyunda hızlıca bir yere taşımayacak. Abi bekleyin. Bu tarz etkinliklerin gelmesini bekleyin. Silahlanma yarışı mesela. Ne diyor? Maksimum şef tonunun puanını arttır, 3 puan veriyor. 3 puan veriyormuş. Hemen şuradaki ünleme tıklıyorsunuz. Elinizdeki şef tonuna bakıyorsunuz. Sizinki mesela mavi 2 yıldız. 3'e basarken 5440 puan verecekmiş. 5440'ı 3 ile çarpıyorsunuz, puanınızı hesaplıyorsunuz. Mesela bakın burada aşağı mora geçtikten sonra daha az puan veriyor. Basarken de bence şöyle yapın. Piyadeniz her zaman 2 ya da 3 yıldız, 2 değil 3 yıldız okçudan daha iyi olsun. Okçunuz da 3 yıldız süvarinizden daha iyi olsun. Aradaki kademe farkını bu şekilde rahat bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Ama diyelim ki bir etkinlik oynayacaksınız. Bunu yükselteceksiniz ama burada şeyiniz yetmiyor. 70 istiyor, 58 var, basamıyorsunuz. Abi geldiniz bunu basacaksınız, basın. 50K etkinliğine 50K elması alabiliyorsanız alın. İnanın şunu yüzde işte şurada 3-4 aldınız diye kimse size şey donanımı yanlış basmış çok kötü demez. Dese bile umursamayın. %3-4 istatistiğin bu oyunda o kadar da önemi yok. İleride herkes 1000 istatistik ya da 3000-4000 istatistik öne geçecek zaten sizden. O yüzden çok da takılmayın. Önemli olan keyif almak. Kesinlikle ben olsaydım oyunun başında şef donanımlarını ya da tılsımlarını çok fazla şey yapmazdım. Sadece şef donanımlarını şeye kadar basardım. Şu zanaatkar vizyonu açılıp şuradaki işte tekliflerde buraya paket gelene kadar açardım ki bu paketi alabileyim. Onun dışında kesinlikle yükseltmezdim. 50K etkinliklerini kovalardım. 50K'yı almadan o tılsımları yükseltmezdim. Ya da şef donanımlarını. Tılsımları hiçbir şekilde yükseltmezdim. Onu biraz ya da direkt söyleyeyim hemen. Tılsım kısmına geçmeye gerek yok. Tılsımları direkt sıfır bırakırdım. Direkt 50K etkinliklerini yine bekletirdim. Yine oyunun başında herhangi bir savaş durumu olsa dahi aylık 2-3 bin lira atan bir kişi o savaşın kaderini belirlemeyecek. O yüzden gereksiz hırs yapmayın diyelim ve şimdi şef tılsımlarına geçelim. Tılsımlar bizim için oyunda çok değerli arkadaşlar.
Tılsımlar çünkü biraz önce şef donanımlarında gösterdiğimizde şef donanımları saldırı ve savunma verirken tılsımlar bize öldürücülük ve sağlık verir. Aynı sıralama, aynı her şey yine geçerli. Piyade yine önde olacak ama nasıl? Genel olarak bizim ileri seviyede yapmamız gereken şeyi size söyleyeyim. İleri seviyede arkadaşlar tılsımlara şöyle geldiğinizde seviye 4 ile 3 arasında %3 istatistik var. 4 ile 5 arasında ise 6 istatistik var. Yani sizin alabileceğiniz maksimum tılsım verini seviye 5'tir. Çünkü baktığınızda her biri 9, 12, 16, bir dakika 9, 12, 16. Burada 4 artıyor. Burada 3 artıyor. Doğru saydım değil mi? Evet. 4 artıyor. İlk başta tüm tılsımlarınızı seviye 3 yapın. Şuradaki %4'lük buff'ı alın. Piyade, süvari ve mızrakçı. Üçünü de eşit bir şekilde seviye 3 yapabilirsiniz. Seviye 3'ten sonra hepsine önce 5 yapmanız lazım. 5'ten sonra artık burada sabitleniyor. Hep %5 artıyor. Bundan sonrası artık değişmiyor. O yüzden ilk eşiğimiz hepsini öncelikle seviye 3 yapmak. Sonrasında elinizde zaten malzeme kalmayacağı için öncelikle piyadeleri 5 yaparsınız. Sonra okçuları 5. Sonra arkasından yavaş yavaş süvarileri 5 yaptıktan sonra bence artık tamamen piyade ve okçu üzerine gidin. Bildiğiniz mızrakçıyı artık yani süvariyi 5 seviyede bırakabilirsiniz. Ondan sonrası için piyadeleri 7'ye, okçuları 6'ya, piyadeleri 8'e, okçuları 7'ye bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Tılsımlar bizim için neden değerli? Sağlık ve öldürücülük veriyor. Bizim oyundaki en değerli istatistik bu iki istatistiktir. Aslında savaşı belirleyen istatistikler bunlardır diyebiliriz. Şimdi tılsımlarda şöyle bir sıkıntımız var. Tılsımlar oyundaki en pahalı paketlerden biridir. Özellikle oyun başında bayan arkadaşlar da sıkıntısını yaşıyordur. Adam akıllı tılsım paketleri gelmez. Şuradaki normal mağazadaki tılsım paketlerini çekerler ve hayatlarının hatasını yaparlar. Ya hayatlarının hatasını yaparlar demeyeyim. Herkesin parası kendine, harcadığı para, aldığı zevkle kendine ama şuraya paket alıp %900, %1250 inanılmaz bir şekilde para çöpe gidiyor. Hani biz her zaman balina hesap yaparken de şu şekilde yapıyorduk. En azından Whitehouse Survival'da Kingshot'ta da ben danışmanlık verdiğim balina oyunculara buradaki paketleri aldırtmıyorum. Oyuna bazı mantıklı tek tük ayda bir de olsa tılsım paketleri geliyor. İşte burada karıştıra eşleştirden tek tek seçebildikleri ya da 3 tane seçenek olan sağda, ortada ve solda isimlerini bilmiyorum maalesef. Oradakileri falan aldırtıyoruz. Onun dışında kesinlikle başka tılsım paketleri aldırmıyoruz. Yine 2-3 ayda bir gelen özel mağazalarda gelen tılsım paketleri iyidir. Peki düşük yatırımlı oyuncular tılsımları nereden elde edebilecek? Oyun bence düşük yatırımlı oyunculara burada çok iyi iki tane yöntem vermiş, etkinlik vermiş. Bir tanesi buz ateşi madeni diyeceğim. Buradaki ismini bilmiyorum, hatırlamıyorum. Hemen bir kontrol edip geleyim. Evet, kusura bakmayın arkadaşlar. Sonsuzluğun erişimi. Sonsuzluğun erişiminde benim attığım videoyu izleyerek birinci çok rahat olabilirsiniz arkadaşlar. Yani çok net ve açıklayıcı bir şekilde yeni video çektim, attım. Kanalda var zaten birçok kişi altına yazmış zaten 100. oluyordum, 70. oluyordum, şimdi ikinci, üçüncü oldum, birinci oldum diye çok fazla yorum geliyor. E, Orada belki birine koçluk verirken anlatmıştım. Belki anlamayan arkadaşlar olmuştur diye yeni etkinlik gelmeden 2 gün önce kanala tekrar anlatacağım. Girip kendim oynadım. Oynarken adım adım her tuşa tıkladığımda niye tıkladığımı mantığına kadar anlattım. Eski videoyu da izleyin, yeni videoyu da izleyin. Girin. Birinci kesinlikle olacaksınız. Gelin yorumlara da yazın. Hani taktik kötüyse, işe yaramadıysa gelin söyleyin arkadaşlar. Kötü olmuyor. Bir de bir tane videomda yanılmıyorsam Instagram'dan bana yazın isterseniz demişim ama hangi akla hizmet dedim bilmiyorum. Şu ana kadar 300 kişi o yorumuma dair bana mesaj attı. Hani bana Instagram'dan mesaj attı diye. Kusura bakmayın. Yani hatırlamıyorum bile. Videonun heyecanıyla herhalde biraz gaza gelip öyle bir şey demişim. Kusuruma bakmayın dediğim gibi. Şimdi kesinlikle orada sıralamaya girerek çok yüksek ödüller alabilirsiniz. İkinci şeyimiz, taktiğimiz ne? Şato Savaşı'na sıralamaya girerek. Şato Savaşı'na nasıl sıralamaya gireceksiniz? Onun da kanala videosunu attım. Kanalda yine var. Şato Savaşı'nda yüksek sıralamaya girmek, düşük yatırımla balinalara geçmek diye. O videoyu izlerseniz de burada çok rahat ilk üçe girersiniz. Birinci de olursanız olabilirsiniz uğraşırsanız. Ama çok uğraşmak istemeyerek de ilk 5'e ilk 10'a çok rahat girerek yüksek tılsım ödüllerini alabilirsiniz. Buradaki bu tılsımları almak oyun içinden çok çok pahalı arkadaşlar ve oyun gerçekten bence buradaki ödülleri bize güzel bir şekilde veriyor. Bunları kaçırmayın. Bunları her zaman sıralamaya girip yüksek ödüller alan arkadaşlar her zaman sizde önde olacaktır. Bilginiz olsun. O yüzden tılsımlar konumuzda böyle diyebiliriz. Etkinlik geldiğinde bence şey yapmayın, harcamayın, bekletin.
Çok bir önemi yok çünkü şuradan alacağınız yine %3'ün 4'ün. İleride bir şeyi bastığınızda sadece gücünüz yükselmesin. Sadece istatistik almayın arkadaşlar. Bunu bastığım zaman aynı anda şuradaki bir tane etkinlikten faydalanın. Ve aynı şekilde elmasınızı da alın cebinize koyun. Şu an aramızdaki fark tamamen şu olur. Ben gelirim buradaki hemen hepsinde kırmızı nokta var. Basayım beklemesin güçleneyim der. Basarım ve karşında gücüm artar. Ama siz akıllı davranırsınız. Bekletirsiniz. Kırmızı noktalara dokunmazsınız. Girersiniz burada bir tane etkinlik kovalarsınız. Etkinlikte birinci olmak için basarsınız. Aynı zamanda hem etkinlikte birinci olursunuz hem de çantanızdaki olan birikimle tekrardan benle aynı güce gelmiş olursunuz. Üstüne bir de 50 bin, 100 bin, 200 bin elması cebinize atmış olursunuz. Umarım anlattıklarım sizin için faydalı olmuştur ama elimde bir görselimiz daha var. Tılsımları basarken de yine aynı mantık bizim için işliyor. İstediğim malzemeler soldaki ve sağdaki olarak şöyle göstereyim seviye seviye. Biraz önceki para muhabbeti burada da geçerli arkadaşlar. İlk başlarda azar azar istiyor. Bu bir tanesi için geçerli tabii ki. Bir tanesinden üçer tane var ya o şekilde düşünün. İlk başta sol taraftakinden fazla istiyor. Sonra seviye 4'e geldikten sonra sağ taraftakinden fazla istemeye başlıyor. Hani paket alacaksanız da buradaki sizden istediği malzemeye bakın ona göre paketleri alın arkadaşlar. Bazı arkadaşlara bakıyorum. Şundan gitmişler oyun başından 1000 tane almışlar. Şundan 300 tane var. Şu ilk seviyeleri gördüğü için. Her zaman yüksek yatırımlı arkadaşların mesela bu konulara daha dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü hem zaman ayırıyorsunuz hem emeğiniz gidiyor bir de ekstra para harcıyorsunuz. O yüzden paranızı bence çöpe atmayın. Bu videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Çok fazla akıl vermek de istemiyorum. Keyif sizin, oyun sizin, eğlence sizin. Umarım keyif almışsınızdır ve umarım bu video sizin için öğretici olmuştur. Atladığım bir kısım varsa lütfen yorumlarda sormaktan çekinmeyin. Hızlı bir şekilde cevaplamaya çalışacağım. Kanala abone olup bana destek olursanız çok daha fazla Kingshot videosu çekiyorum. Uzun bir liste yaptım. Siz de çekmemi istediğiniz videolar varsa listeyi sizin attığınız yorumlardakileri alıyorum ve listeme yazıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.